13 yaşında Kudüs'ün kralı olup 16 yaşında savaş kazanan ve 24 yaşına kadar tahta kalan bir kral. 4. Baldwin 1161 yılında Kudüs Kralı 1. Amalrik ve Courtney ile Agnes'in oğlu olarak dünyaya geldi. Ailesi o dönemin Haçlı liderleri arasında önemli bir konumdaydı. Ancak Baldwin'in çocukluk dönemi, ailesinin politik evlilikleri ve iç çekişmeleri nedeniyle oldukça karmaşıktı. Genç Baldwin zorlu çocukluk yıllarına rağmen ailesi tarafından güçlü bir lider olarak yetiştirilmeye başlandı. Amalrik, krallığın veliahtı olarak Baldwin'in iyi bir eğitim almasını sağladı. 9 yaşındaki prens bilgisiyle ünlü, sofistike ve çok seyahat eden bir din adamı olan Surlu William'ın yanına gönderildi. Baldwin'in cüzzam hastalığı bu sayede 9 yaşındayken anlaşıldı. Cüzzam hastalığı özellikle 19. yüzyılda halk arasında korkulan bir hastalıktı. Çünkü tedavi yöntemleri son derece kısıtlıydı. Sinir sistemini etkileyen, vücutta derin yaralara ve felçlere yol açan bir hastalıktı. Bir gün soylu çocuklarla birlikte oynarken birbirlerinin kollarına ve ellerine tırnaklarıyla pinçik yapmaları gibi bir şey olmuştu. Diğerleri acılardan dolayı bağırırken o büyük bir sabırla her şeye katlanıyordu. Acıya alışmış biri gibi. Oysa arkadaşları ona hiç acımıyorlardı. Sonunda fark ettim ki sağ kolunun ve elinin yarısı yaraydı. Bu yüzden pinçiklerden hiç etkilenmiyor ya da ısırıldığında bile bir şey hissetmiyordu. Ardından ona kompresler, merhemler ve hatta büyülerle yardımcı olmaya yönelik dikkatli denemeler yapıldı. Fakat hepsi boşunaydı. Oldukça tehlikeli bir şekilde cüzamdan muzdarip olduğu görüldü. Amalrik'in ölümü üzerine yüksek mahkeme veraseti görüşmek üzere toplandı. 3 gün süren görüşmelerin ardından 13 yaşındaki 4. Baldwin tahta çıktı. Orta çağda hükümdarlar genellikle pazar günleri taç giyerdi. Ancak Baldwin için 1. Haçlı Seferi'nin Kudüs'ü ele geçirmesinin 75. yıl dönümü nedeniyle bu özel tarih 15 Temmuz 1174 olarak belirlendi. 4. Baldwin'in tahta çıkmasının ardından Kudüs Krallığı en büyük dış tehdidini Selahaddin Eyyubi'nin liderliğindeki Müslüman güçlerinden almaya başladı. Selahaddin özellikle 1170'lerin başlarında hızla güçlenerek Haçlılar için büyük bir tehlike haline gelmişti. Selahaddin'in amacı Haçlıların elinden toprakları geri alıp Kudüs'ü fethetmekti ve bu hedef doğrultusunda sürekli bir savaş halindeydi. Kudüs Krallığı Selahaddin'in bu planlarına karşı koymak zorundaydı. Ancak krallık içindeki zayıflıklar ve 4. Baldwin'in hastalığı bu mücadeleyi daha da karmaşık hale getiriyordu. Bu arada ek bir bilgi vermek istiyorum. 4. Baldwin bilinen ve tasvir edilenin aksine hiçbir zaman maske takmamıştır. Fakat kendisini maskeli kral diye tanırız. İşte bu da araştırmadan inanmanın çok güzel bir örneği aslında. Montkisart Muharebesi. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü almak üzere hazırlıklar yapmaktaydı. Selahaddin'in planlarından haberdar olan Baldwin, şehrin savunmasını uygun bir yerde yapmak için sadece 5000 şövalye ile Aşkelon'a doğru yola çıktı. Burada Baldwin'in karşısına çıkan yaklaşık 26.000 kişilik Eyyubi ordusu tarafından durduruldu. Sahil boyunca ilerleyen Haçlılar Ramla bölgesinde Montkisar'da Eyyubileri yakalarlar. Selahaddin beklemediği bir anda saldırıya uğrar. Ordusu dağınık, uzun yürüyüşten dolayı yorgun ve savaşa hazırlıksızdır. Haçlılar hazırlıksız Eyyubi ordusuna cepheden saldırarak büyük bir zarar verir. Ordunun neredeyse tamamını kaybeden Selahaddin kendi canını zor kurtarır. Gece boyunca Selahaddin'i takip eden Baldwin sonrasında Aşkelon'a çekilir. Özel muhafızları olan Memlük askerleri haricinde silah kuvveti kalmayan Selahaddin uzun ve yorucu bir yolculuk sonrası Mısır'a dönebilir. Ordusunun ise sadece onda biri kurtulacaktır. Bir rivayete göre Eyyubi bu savaştan sonra muhafızlarına "İşte şimdi karşımızda gerçek bir kral var" demiştir. 4. Baldwin'in savaşı kazanması herkes için büyük bir şok olmuştu. Kimse bu genç ve hasta kraldan böyle bir zafer elde etmesini beklemiyordu. Baldwin bu hastalığına rağmen her seferinde savaşa ordusuyla birlikte gitmeye devam ediyordu. Ancak 4. Baldwin'in hastalığının ilerlemesi, krallığın geleceğini tehdit etmeye devam etti. Cüzzam hastalığı Baldwin'in savaş meydanlarındaki etkinliğini azalttı. Yavaş yavaş daha fazla destek ve vekil yönetimi gerektiren bir duruma gelindi. Buna rağmen Baldwin diplomatik ilişkilerde güçlü bir lider olarak varlık göstermeye devam etti. Selahaddin'le yaptığı stratejik hamleler zaman zaman krallığın lehine sonuçlar doğurdu. Selahaddin'le Baldwin iki düşman olsalar bile birbirlerine saygı gösteren iki insandı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kerek kuşatması. Kerek Kalesi'nde Cüzzamlı Kral'ın kız kardeşinin düğünü olacaktı. Bu düğüne bütün soylular davetliydi. Fakat 24 yaşındaki kral hastalığının ilerlemesinden ötürü yerinden kalkamamış ve kız kardeşinin düğününe gidemeyerek Kudüs'te kalmıştır. Bunu fırsat bilen Selahaddin Eyyubi, soyluları ve kralın kız kardeşini esir almak ve savaşı kolay yoldan sonlandırmak için Kerek Kalesi'ni kuşatmış ve neredeyse kesin bir zafere yaklaşmıştır. Ama daha sonrasında Cüzzamlı Kral haberi alır almaz Kudüs'teki ordularıyla son seferinin emrini verir ve hareket dahi edemeyecek kadar hasta olduğundan askerleri tarafından yatağıyla taşınarak savaş meydanına, savaşı yönetmeye götürülür. Bu kazandığı son zafer olacaktır.
Kudüs'e döndükten birkaç hafta sonra henüz 24 yaşındayken 4. Baldwin cüzzamdan dolayı hayatını kaybetmiştir. Daha sonrasında tahta yeğeni 5. Baldwin tahta geçti. Çünkü 4. Baldwin hiçbir zaman evlenmedi ve çocuk sahibi olmadı. Bu konuyu beğendiyseniz Cennetin Krallığı adlı filmi izlemenizi öneririm. Film aslında pek gerçekleri yansıtmasa da en iyi filmlerden biri. Ayrıca Fight Club filminden tanıdığımız Edward Norton bu filmde 4. Baldwin'i oynamıştır. Ve film yazılarında kendisinin isminin geçmesini istememiş çünkü bunun Kral 4. Baldwin'in karakterine gizem katacağını düşünmüştür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Işıkla kalın.